Aslında araç kilometresinin düşük olması herhangi bir hararet, hortum patlatma veya su eksiltme sorunum olmadığından restorasyon sürecinde silindir kapağı ve contasına dokunmayacaktım. Lakin külbütör kapağı, elektrik tesisatı, emme ve egzoz manifoldunu söktükten sonra geriye sadece çıplak kapak kalınca tedbiren hem contanın hem de iticilerin ve subap lastiklerinin değişimini yapmaya karar verdim. Tüm detaylarıyla sente zamanlamasının kurulması, iticilerin nasıl kontrol edildiği, sökme ve takma sırasındaki tüm sıralama ve tork değerlerinin anlatıldığı bu uzun ve detaylı videomuz başlıyor. Külbütör kapağı, emme ve egzoz manifoldunu silindir kapağı üzerinden sökülmesi farklı bir videonun konusu olduğundan bu kısımları hızlıca geçiyorum. Başka videonun konusu diyorum çünkü sadece külbütör kapağındaki bazı önemli işlemlerin ayrıca anlatılması gerektiği gibi emme ve egzoz manifoldlarında da yapılan gerek boyama gerekse yalıtım işlemleri bu videonun ana fikrinden bağımsız olduğu için bunlarla ilgili sökme takma işlemleri yine detaylı bir şekilde gösterilecek ve bu videoya da bağlantı olarak eklenecektir. Kapak sökümü öncesinde soğutma sistemindeki suyu komple boşaltmamız gerekmektedir. Aksi takdirde kapağın alınmasıyla su, yağ ve piston bölgesine kaçarak burada istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Ben aracı ilk aldığımda suda pas olduğundan bir miktar boşaltıp biraz antifriz ekleyerek sistemin ön temizliğini yapmayı hedeflemiştim. Şu anda da akan sudan göründüğü üzere pek temizlendiği söylenemez. Ancak soğutma sisteminin revizyonunda da bu noktada hangi kimyasalları kullandığım, temizliği nasıl yaptık çok detaylıca anlatacağım. Termostat gövdesi üzerinde bulunan hortum kelepçelerini gevşetip hortumları yerinden çıkarttım. Sensör ve termostatın bağlı olduğu kütüğü çıkarmak için solda ve sağda bulunan tüm cıvataları sökerek alıyoruz. Sıkışan kütüğü bir levye ile sağdan ve soldan kanıttırarak sıkışmış durumdaki kütüğü zarar vermeden boşa çıkmasını sağladım. Komple dışarı alabilmek için alt taraftaki devir dayımdan çıkan hortumun bağlantısını da sökerek parçayı komple sökmüş oldum. Eksantrik solenoidinin de 3 adet cıvatasını gevşeterek bu parçanın da sökülmesini sağlıyorum. Eksantrik dişlilerinin önündeki bu kapağı da alabilmek için üzerindeki cıvataları da sökmemiz gerekiyor. Bu parçanın da söküm işlemini hafif kendime doğru çektirerek gerçekleştirdim. Görüldüğü üzere yağ terlemelerinden kaynaklı epey kir mevcut. Daha sonra bunların detaylı temizliği ve boyama işlemi de gerçekleştirilecektir. Kapağın arka tarafında bulunan bu kalorifer dönüş hortumunu da kapağı alabilmek için sökmemiz gerekiyor. Hortum kenarlarındaki bu kireçlenme ve kışır oluşumlarını gördükten sonra bir kez daha kendime çok geç olmadan müdahaleye başladık dedim. Araya virgül koyarak bu noktadaki korozyonu güzelce zımparalamayı, iç kısımdaki pislikleri de tel fırçayla giderdikten sonra pas dönüştürücü uygulayarak ben işlemlerime devam ederken burayı kurumaya bıraktım. Kapak üzerinde emme portlarının olduğu bölgede yağ buharının verildiği nozullara bağlı olan bu hortumları da keserek ileride değişimini yapmak üzere çıkarttım. Aslında başlangıç aşamasında yapsak daha iyi olurdu ama hem rahat çalışmak hem de çekim kalitesi açısından fan ve davlumbazın da söküm işlemini gerçekleştirdim. Zaten kırık olan fan davlumbazı, fan termiği, devir daim, kayış ve gergi değişeceği için bu parçaların söküm işleminin de yapılması gerekiyor. Artık bu noktadan sonra dikkatimizi toplayarak motorumuzu senteye getirip sente kontrolü yapmak isteyen takipçilerimin de burayı iyi dinlemesi gerekiyor. Kasnak üzerindeki işaretleri daha net görebilmek adına V kayış gergisini gevşeterek kayışı yerinden çıkarttım. Krank kasnağı üzerinde işaretlenmiş 0, 10, 20 derece gibi rakamlarla ifade edilen markalamalar mevcut. Kasnağı uygun lokma ile çevirerek ilk başta 0 konumuna getirmemiz gerekiyor. Birinci silindire ait bujiyi söktükten sonra pistonun üst dönü noktada olduğundan da emin olmak için bu şekilde bir kontrol de yapabilirsiniz. Egzoz subaplarına ait eksantrik milinin dişlisinden bu konumdayken kapağın düzlüğüne dayayacağımız düz bir tornavida ile tek tek halkaları saymaya başlıyoruz. 13. halkaya geldiğimizde montaj anında kolaylık olması için ve size göstermek adına buraya bir işaret koyup yerini belirliyoruz. Bu işareti dişli arkasından takip ettiğimizde de hemen arkasındaki bu deliğe 13. halkanın denk gelmesi gerekmektedir. Çok önemli olan emme subaplarına ait eksantrik milin konumunu ise sanırım çekmeyi ihmal ettiğimden montaj sonrasındaki bir kesitten sizlere burayı da şu şekilde gösterebilirim. Aynı egzoz hattında olduğu gibi buradan da kapak hizasından başlayıp 6. halkaya geldiğimizde işaret konulan dişliği görebiliyoruz. Aynı şekilde bu dişlinin de denk geldiği delik arka taraftan işaretlenmiş şekilde gözükmektedir. İşaretlemeleri bu şekilde yaptıktan sonra tekrar krank kasnağına dönecek olursak bu sefer saat yönünde olacak şekilde 20 derece daha çeviriyoruz.
Bu noktada bazı araçlarda 20 ila 30 derece arasında değişen sent ayarı mevcut, ancak benim aracımda tam 20 derecede ayarlamaları yaptığımı belirteyim. Artık bu noktada 8 mm çapında bir demir veya benim gibi matkap uçlarını bu şekilde eksantrik kasnaklarına sokarak kilitleme işlemini gerçekleştirdim. Eğer gördüğünüz bu şekilde sabitleme pinlerini takamıyorsanız ya motorunuzun sentesi kaçık ya da eksantrik kasnağa uygun açıda çevrilmemiştir. Bu önemli noktaları da anlattıktan sonra artık zinciri gevşetip kasnak ve paletleri sökebiliriz. Alternatörün hemen üstünde bulunan zincir gergisi iki bölümden oluşmaktadır. İlk olarak iç kısımdaki alyan civatayı sökerek yay ile beraber yuvasından çıkarttım. Gergiyi komple sökebilmek için de yine uygun bir lokma ile kendisini gevşetip yuvasından komple çıkartarak zincirin gerginliğini bu şekilde almış oldum. Motorun sol tarafındaki zincire yataklık eden bu paletin de gevşetilmesi için ortasında bulunan bu gördüğünüz pinin sökülmesi gerekiyor. Bunun için özel aparat olsa da ben metrik 6 uzun bir civata ile uygun çapta pul ve metrik 14 somun ile bu pimi çektirme yaparak çıkarmayı hedefledim. Bu şekilde yaptığım montajla civata üzerindeki somunu sıkarak metrik 14 büyük somuna dayanmasıyla içerideki pimi yavaş yavaş palet ve kapak üzerindeki yuvasından ayırdım. Çıkan parçamız da gördüğünüz gibi paleti sabitleyen basit bir pim. Tekrar üst noktaya dönecek olursak buradaki zincir paletinin civatalarını sökerek parçayı yerinden aldım. Egzoz sistemine ait eksantrik milinin dişli kasnağındaki bu 3 civatayı sökerek kasnağı hafifçe asılarak yerinden çıkarttım. Şimdi eksantrik millerini sökmeye başlayacağımızdan bu noktada da dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcut. Eksantrik diğer bir adıyla kam mili baskı altında olduğundan, yani bazı subaplar açık konumda kaldığından yoğun bir stresle yataklanmıştır. Söküm aşamasında dümdüz veya belirli bir sıra olmadan direkt sökerseniz yatağı bozma veya direkt kam milinin kırılmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Eksantrik milinin üzerindeki tüm yatakların civatalarını çeyrek tur olacak şekilde 1. 5. 2. 4. ve 3. silindir olacak şekilde gevşetiyorum. Az önce söylediğimin altını çizerek tekrar belirtmek istiyorum. Gevşetme aşamasında civataları çok az çevirerek bir sonrakine geçiyorum. Civataların hepsinin birinci kademede gevşekliğini sağladıktan sonra tam gevşetme için aynı sıralama ile tekrar uygulamamı devam ettiriyorum. Civatalar boşaldıktan sonra hepsini hızlı bir şekilde akülü vidalama ile sökerek yatakları yerinden aldım. Yatakları da sökerken üzerindeki sıralama numarasına veya kendi yazdığınız numaralara özellikle dikkat ederek muhafazasını yapmanız gerekmektedir. Çünkü montaj aşamasında sökülen bu yataklar yine aynı konumlarına karıştırılmadan takılacaktır. Az önce bahsettiğim işlemlerin aynısını egzozdaki kam milinin söküm işlemine de uyguladım. Aynı sıralama ile gevşetme ve yatakların dizilimini karıştırmadan bu parçaları da yerinden almış olduk. Artık emme ve egzoz kam millerini tutan hiçbir şey olmadığından yataklarından dikkatlice çıkartabiliriz. Emme kam milini zincirinden kurtarıp aldıktan sonra egzoz kam milini de çıkartıp zinciri direkt boşluğa bırakmıyoruz. Zinciri uygun şekilde boşluğa sererek bir ucunun tamamen aşağı kayarak sıkışma olmasın diye sağlı sollu olacak şekilde bıraktım. Merak etmeyin, zincir komple krank dişlisinden çıkmayacak şekilde de tasarlanmıştır. Eksantrik milleri de alındıktan sonra bilindiği üzere kapakta 16 adet hidrolik itici bulunmaktadır. Bu iticiler kısmen elle çekilerek çıkarılabilse de kolaylık olması açısından bir mıknatıs ile hepsini tek tek alarak çok önemli olmamakla birlikte sıralamaya dikkat ederek yerlerinden çıkarttım. Temiz bir bezin üzerine ve uygun sıralama ile külbütör mekanizmasının sökülen parçalarını gördüğünüz şekilde masaya dizdim. Nihayet silindir kapağının söküm aşamasına geçecek olursak üzerinde 10 adet metrik 12 ve 4 adet ön tarafta bulunan metrik 8 yüksek dayanımlı civatalar ile motor bloğuna sabitlenmiş. Bu noktadaki anlatacaklarım da kapağın sağlığı açısından çok önemli olup dikkat edenler olsa da maalesef çoğu kişi söküm sıralamasına dikkat etmiyor. Kapak baskı altında olduğundan belli bir sıralama ve kademeli gevşetme olmadan direkt sökülürse çok büyük ihtimalle kapağın yamulması gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tüm civatalar çok sıkı olduğundan uzun kollu anahtar ile maalesef sökemedim. Ben de T kola bir boru takarak tüm civataları çeyrek tur olacak şekilde bu görseldeki sıralama ile tek tek gevşettim. Gevşetme ve civataların tamamen sökülmesi W124 servis tamir kılavuzundaki bu görsele göre yapılmıştır. Burada bunları açıklama gereği duydum çünkü daha önceki videolarımda böyle bir sıralama yok diyen ve uzun uzun tartışmalara giren kişiler de olmuştu. Metrik 12 civatalar çok az gevşetildikten sonra silindir kapağının ön tarafında zincir kapağına sabitlenmiş 4 adet metrik 8 civatayı da gevşetmeyi ihmal etmiyoruz.
Tüm civatalar çeyrek tur civarında gevşetildikten sonra bu sefer söküm aşamasında ikinci kademeye uygulayıp 1-2 tur olacak şekilde tüm civataları yine aynı sıralama ile tek tek gevşetmeye devam ediyorum. Az önce de bahsettiğim gibi bir acelemiz yok ve işin temiz çıkması adına tüm prosedürleri olması gerektiği gibi uyguluyorum. Tabi bu noktada illaki hatalarımız da olabilir. İkinci kademede de civataları gevşettikten sonra hepsini hızlı bir şekilde akülü somun sökme kullanarak yerinden çıkarttım. Ufak bir detay, ancak kapağı söktükten sonra sağa sola yatırırken kırılmasın diye sol üst köşede bulunan eksantrik sensörünün 2 adet civatasını alarak sensörü yerinden çıkarttık. Kapağın tüm civatalarını söktükten sonra herhangi bir güç uygulamadan ufak bir kaldırmayla gördüğünüz gibi yerinden alınmaya hazır. Bazı durumlarda kapak iyice yapıştığı için levye veya boruyla kanıttırmak da gerekebiliyor. Ufak tefek de olsa bahsetmediğim ama yağ çubuğu, motor askı demirleri ve şanzıman yağ çubuğu gibi ufak tefek silindir kapağı üzerindeki bağlantıları da söktüğümü belirteyim. Zincir paletlerine zarar vermeden mümkünse 2 kişiyle silindir kapağını uygun şekilde kaldırarak yerinden nihayet çıkarttık. Silindir kapağı alındıktan sonra heyecanlı bir şekilde contayı kontrol ettiğimde herhangi bir yanma veya deformasyona rastlamadım. Zaten video başında da belirttiğim gibi araçta ne bir kompresyon eksikliği ne de hararet problemi yoktu. Ancak fabrikasyon bu contanın yer yer çürümeye başlaması, kanallarda paslı parçaların biriktiğini görmek iyi ki de kapağı sökmüşüm dedirtti. Contayı kapak üzerinden ayırdıktan sonra detaylı bir şekilde baktığımızda herhangi bir yanık yok ama 32 yılın verdiği yorgunluğu görmekteyiz. Contasız şekilde motor bloğuna baktığımızda ise silindirlerde hala fabrikasyon honlama çizgilerinin olduğunu görünce motor kısmına girmekten vazgeçtim. Daha 180 bindeki aracın silindirlerini bu şekilde görünce ben de fabrikasyon toleranslarını bozmak istemedim. Motoru neden indirmedin sorusunun cevabını da buradan vermiş olayım. Ancak aracın su kanalları hakkında aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Çünkü daha ilk videomda bile su haznesinin ne kadar paslı olduğu gözükmekteydi. Muhtemelen antifrizsiz şekilde epey bir süre kullanıldığından kanallardaki su paslarını da görmektesiniz. Bunların temizliğini nasıl yaptığımı da soğutma sisteminin revizyonunda çok detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Blok yüzeyindeki ilk temizliği elektrolikit ile yaparak özellikle yağ kalıntılarından arındırdım. Daha sonra pirinç tellere sahip bir fırça ile blok yüzeyinde gördüğünüz klingerit conta artıklarının kabasını almaya başladım. Tüm yüzeyi fırçaladıktan sonra kirlerin büyük bir kısmı gitti ancak hala istenilen temizliğe ulaşılmadı. Burada temizlemeye çalıştığım yeri de bir kanal fırçası kullanarak korozyondan arındırmaya çalıştım. Bu temizliğin çok etkili olduğunu ve çıkan tozların yoğunluğundan da anlayabileceğinizi düşünüyorum. Temizliğin birinci aşamasından sonra işlemlerimize tozların çekilmesiyle devam ediyoruz. Süpürge ile aralara kaçan tozları vakumlayarak motorun soğutma bölgesi veya silindir içinde kalmasının önüne geçmiş olduk. Şimdi ise paslı olan su kanallarındaki temizliğe bir bakalım. Delik fırçasını bir akülü vidalamaya takarak gördüğünüz irili ufaklı tüm su kanallarına bu fırçayı sokup döndürerek temizliği yapmaya çalıştım. Temizlik sırasında epey pas tozu çıktığını burada da görebilmektesiniz. Kanalların tozunu tekrar süpürge ile çektirdikten sonra aynı işlemi bu kanallara ikinci kez uyguladım. Buradaki pasları mümkün olduğunca temizledikten sonra şimdi biraz daha derine inerek ufak conta kalıntılarını temizlemeye başlayalım. İlk hali berbat durumda olan bu kanalın son bir şekilde daha kalıntılarından temizlerken bir yandan da süpürge ile çektirerek bu bölümü güzelce temizledim. Bölgesel bazda bu conta artıklarını gidermek için yine tel fırçaya aşırı kuvvet uygulamadan gerekli temizliği gördüğünüz şekilde yapmaya çalıştım. Tüm bu fırçalama işlemlerinden sonra binlik zımpara ve takoz kullanarak silindir kapağının oturma yüzeyini zımparalamaya başladım. Zımpara işleminden sonra süpürme işlemlerini direkt geçerek yüzeydeki ufak tozları da bu temizleyici ve bez yardımıyla gidermeye çalıştım. Motor uzun süre yattığı için ve temizlik sırasında silindirler yağsız kaldığından tüm silindir cidarlarını yağlayarak çizilmelerin önüne geçtim. Elimle yağı biraz yaydıktan sonra pistonları hareket ettirerek komple yağlanmasını sağlayıp motoru kasnak üzerinden sent ayarına getirip kapak montajına hazır halde bıraktım. Tabi taşan yağların yüzeydeki temizliğini de tekrardan yaptığımı belirteyim. Contanın oturacağı yüzeyler temiz ve kuru olması gerektiğinden bu işlemin atlanmaması gerekir. Tüm bu işlemlerden sonra artık blok yüzeyimiz hazır ve kapak tarafına geçmeden önce yaptığım birkaç işlemden de bahsetmek istiyorum. Aslında soğutma sisteminin konusu, lakin silindir kapağı söküldüğünde işlemler burada çok rahat yapıldığından blok su tapalarının değişimini de parantez açarak burada anlatmak istiyorum. Aslında tapalarda da kaçak vesaire yoktu ama içerideki pası görünce ilerleyen aşamalarda sızıntı olma ihtimaline karşın değişim yapmaya karar verdim. Motorun sol tarafında 3+1 şeklinde, sağ tarafında ise 4 adet tapa bulunmaktadır.
Bu tapaları yer yer kolay, yerine göre de biraz zorlanarak sökme işlemini gerçekleştirdim. Açık ağız anahtar ve kısa ara kol kullanarak bu tapaların hepsini yuvalarından kastırarak çıkartmanız gerekmektedir. Söküm işleminden sonra temizlik aşamasını direkt geçerek yuvalardaki kireç kalıntılarının temizlenmiş hali gördüğünüz gibi olmuştur. Yeni tapalara bir bakacak olursak 7+1 olacak şekilde Febi'nin bana gönderdiği bir adet 38554 kodlu civatalı tapa ile 02544 kodlu sıkı geçme 7 adet tapanın montajına başlayalım. Marka gözüktüğü için ve işbirliği yaptığımı belirterek kendilerine teşekkür edip ürünlerin oturma yüzeyine daha önceden kullanıp kalitesinden çok memnun kaldığım Loctite flanş sızdırmazlık silikonunu kullandım. Alın yüzeyine sürülen bu sıvı contayı güzelce yüzeye yaydıktan sonra yuvaya montaj işlemine geçelim. Uygun çaptaki lokma ve çekiç kullanarak ortalanmış olan tapayı hafif darbelerle yerine oturtturdum. İç kısma doğru yaklaşık 2 mm civarında diş olacak şekilde montaj işlemini yaptıktan sonra aynı işlemleri diğer tüm tapalar için de gerçekleştirdim. Tapalar takıldıktan sonra etrafından taşan sıvı conta kalıntılarını da yine temizleyici ve bez kullanarak giderdim. Dördüncü tapada dişli yapıda olduğundan aslında uygun lokma ile sökülebilmesi gerekiyordu. Ancak iç kısımlardaki yoğun korozyon nedeniyle maalesef söküm işlemini gerçekleştiremedim. Yoğun zorlamalar sonucunda lokma da sıyırınca bu şekilde söküm imkansıza yakın oldu. Kenarından vurarak açtırdığım bu tapaya bir miktar yağlayıcı sıkarak sıkışan dişlerin arasına sızmasını bekledim. Bir müddet sonra rahat bir şekilde pense kullanarak bu tapayı döndürüp çok rahat bir şekilde yerinden çıkarttım. Yeni tapayı montajlamadan önce diğer yuvalara yaptığımız gibi bu bölgenin de tel fırça kullanarak temizleme işlemini gerçekleştirdim. Montajlanacak tapanın dişleri ve contasına O-ring gresi sürerek hem contanın yırtılmasını önlemek hem de ilerleyen aşamalarda söküm kolaylığı olmasını hedefledim. Tapanın diş yapısı konik olduğundan uygun sertlikte güzelce sıktıktan sonra montajdan sonraki tapalarımıza şöyle bir bakalım. Sol taraf için yaptığım işlemleri egzoz manifoldunun altındaki 4 adet tapa içinde gerçekleştirdiğimi belirteyim. Böylece antifriz eklenince olası su sızıntılarına karşı önlemimizi de almış olduk diyebilirim. Blok su tapalarıyla açtığımız parantezi kapatarak silindir kapağımıza geri dönelim. Egzoz manifoldunun söküm aşamasında bahsedeceğim ancak bu noktada somunlar kaynadığı için söküm aşamasında bir miktar zorlanmıştım. Bazı saplamalar ile beraber yerinden çıktığı için ben de bu saplamaları kontrol somun yöntemini uygulayarak gördüğünüz şekilde kalan saplamaların hepsini yerinden temizlik için söktüm. Gördüğünüz 13 adet saplamayı alarak taş motorun fırça kısmında tek tek temizleyerek paslarından arındırdım. Daha sonra bunların montajını da cıvata sabitleyici kullanarak gerçekleştireceğiz. Egzoz manifoldunun oturma yüzeyinin bir miktar kirli olduğunu da görmekteyiz. Bu bölgenin temizliğini ince sünger zımpara kullanarak temizlemeye çalıştım. Zımparalama işleminin ardından yüzeyimizin hali de bu şekilde oldu. Emme portlarının hemen altında bulunan hava ısıtıcılarının da söküm işlemini yaparak kapağın kontrolüne geçeceğiz. Isıtıcıların tutucu sekmanını söktükten sonra sıkışan yuvalarından çıkarmak için bir tornavida kullanarak hepsini tek tek söktüm. Bunların kontrolünü de sensörlerin testi ve değişimi isimli videomda ayrıca bahsedeceğim. Kapağımızın yamukluk kontrolü ve temizlik işleminden önce yüzeyine şöyle bir baktıktan sonra artık herhangi bir çevre elemanı kalmadığından en sevdiğim testlerden biri olan su kaçak testini gelin birlikte yapalım. Tüm yanma odalarına aldığı kadar su ekleyerek ilk olarak emme ve egzoz portlarındaki kaçağı kontrol ettim. Buradan herhangi bir su kaçağı göremeyince İlk olarak egzoz portlarından hava vererek teste başladım. Egzoz subapları emme subaplarına göre nispeten daha kirli ortamda çalıştığından yaptığım birinci silindir hava testinde çok ama çok az kaçağın olduğu çıkan baloncuktan görülebilmektedir. İkinci silindirdeki testte birinci silindire göre nispeten bir miktar daha fazla olduğunu da görmekteyiz. Üçüncü ve dördüncü silindirde de hemen hemen yok denecek kadar çok az bir kompresyon kaçağı bulunmaktadır. Bu kilometredeki bir araç için egzoz hatlarındaki bu büyüklükteki kaçağın da geçmiş tecrübelerime dayanarak gayet normal olduğunu söyleyebilirim. Şayet araç dizel olsaydı buradaki kaçakların daha fazla olduğunu gözlemleyebilirdik. Aynı testi emme valfleri için yaptığımda da hiçbirinde kaçağın olmadığını gözlemledim. Zaten böyle bir durumun olması da temiz havaya maruz kalan bu parçalarda beklenmesi de olasıdır. Bu testi subapların sökülmesi ve oturma yüzeylerinin yani sitlerin temizliğinden sonra da tekrarlanacağını belirterek kapak kontrolü için doğruca bir motor yenileme atölyesine gittim. Aslında görseldeki subap sökme takma ve loplama yani alıştırma aparatını yurt dışı siteleri haricinde gezdiğim hiçbir hırdavatçıda maalesef bulamadım. Eğer bulsaydım valflerin söküm ve alıştırma işlemini sizlere daha detaylı bir şekilde gösterecektim. Neyse bir dahaki projelerde yaparız diyerek kapağımız götürdüğüm atölyede ilk olarak yıkama makinesine alınarak güzelce temizlendi.
Silindir kapağının yüzeyini bir mastarla kontrol ettikten sonra herhangi bir yamukluğa rastlamayan ustamız kapağın daha önceden de hiç taşlanmadığını belirtti. Keşke kapağın mastarla kontrolünü yaparken sentil kullansaydı daha ikna edici olurdu ama neyse diyerek temizlenmiş olan subapların üstüne yeni subap lastikleri tek tek yağlanarak montajlandı. Böylece eskiyen bu sızdırmazlık elemanlarının da değişimini yaparak olası yağ eksiltmelerinin de önüne geçmiş olacağız. Yaylar valflerin üzerine yerleştirildikten sonra pul ve tırnakları gördüğünüz bu tezgahta yuvalarına montajlandı. Silindir kapağının oturma yüzeyindeki conta artıklarını da takoz ve zımpara kullanarak giderildi. Ufak bir temizlik işleminden sonra kapağın temizlenmiş hali gördüğünüz gibi olmuştur. Teslimattan önce tüm valfler vakum testinden geçirilerek sızdırmazlıkları kontrol edilmiştir. Herhangi bir kaçak olmadığını teyit ettikten sonra tekrardan garajımıza geçip paketlenmiş kapağı açıyoruz. Silindir kapağındaki daha önceden söktüğümüz egzoz saplamalarının montajını yine kontrasomun yöntemiyle tek tek yuvalarına geçirip sıktım. Dişlerine görüldüğü üzere uyguladığım civata sabitleyici ile bir dahaki söküm aşamasında saplamanın komple gelmesinin de önüne geçmiş olacağım. Saplama ile çıksın, ne olacak geri takarsın dediğinizi duyar gibiyim. Ama bu da söküm aşamasında ufak bir zorluk oluşturduğu için burada detaya girmeyeyim, onu da yapanlar tecrübe etsin. Saplamaları takılan kapağın egzoz tarafını inceledikten sonra kapağın emme tarafında bulunan ısıtıcı sensörleri de montajı gördüğünüz gibi yapılmış durumda. Subaplar temizlenmeden yaptığımız su kaçak testini tekrardan uygulamak adına kapağı uygun pozisyonda yerleştirip öncesinde olduğu gibi yanma odalarını su ile doldurdum. Öncesinde emme valflerinde zaten kaçak yoktu ve şimdi de olmasını beklemediğimiz için hızlıca tüm portlardan hava vererek gerçekleştirdim. Herhangi bir sızıntıya rastlamayınca aynı testi bu sefer egzoz portlarından da vererek gerçekleştirdim. Yaptığım bu testlerde de 7. valf hariç hiçbirinde kaçağın olduğuna rastlamadım. 7. egzoz valfindeki kaçak da belli belirsiz olduğundan bu noktada hiçbir müdahaleye gerek yok. Zaten sağlıklı bir motorda yani kurum oluşturmayan yanmanın düzgün gerçekleştiği sistemde bu parçalar çalışarak valve city denilen oturma yüzeylerine alışacaktır. Ancak sizler de yaptığınız testlerde kaçağın çok fazla olduğunu görüp vakum testlerinde istenilen vakumu yakalayamaması veya doldurulan suyun direkt subapların arasından akması durumunda alıştırma ve revizyon durumlarını gerektirebilir. Daha önceki videolarımda yaptığım örnek subap alıştırma videolarını hem motosiklet hem de araç için sağ üst köşeye ekliyorum. Meraklıları oradan bakabilir. Kapak üzerindeki su kalıntılarını hava ile giderip bezle kuruladıktan sonra artık contanın yerleşimine geçebiliriz. Contanın markası gözüktüğü için herhangi bir işbirliği içerisinde bulunmadığımı, daha önceden kalitesinden ve online kataloglarından memnun kaldığım için bu markayı tercih ederek contamızı paketinden çıkartıyorum. İçinde bir adet de bilgilendirme kağıdı olan contamızın nasıl montajlanacağına dair bilgiler içermektedir. Bu önemli bilgi kağıdına birazdan değineceğim için üzerinde çok durmadan direkt contanın yerleşimine geçiyorum. Pozisyonunu doğru şekilde ayarladıktan sonra contayı blok üzerindeki sabitleme pimlerinden yuvalarına geçirip yerleşimini güzelce yaptım. Alt zeminin temiz, kuru ve herhangi bir silikon, şellak gibi kimyasalların sürülmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Yeni contayı montajladıktan sonra motorun üst duruşundaki fark kendini direkt belli etti. Silindir kapağı hafif olmasına karşın birkaç kişinin yardımıyla yerleştirilirse çok daha iyi olur. Çünkü zincirin tutunması ve paletlerin kanaldan geçirilmesiyle kapağı oturturken ani darbelerden kaçınıp contanın zarar görmesinin önüne geçmiş olursunuz. Kapağın yerleşimini doğru şekilde yaptıktan sonra artık sıkma işlemine geçebiliriz. Bu civataların elimle yerleşimini yapıp boşluklarını alırken aracın servis manueliyle aynı bilgiye sahip olan bu bilgi yaprağına bir bakalım. Gösterilen şemada silindir kapak civatalarının sıkma sıralaması, alt kısımda da ne şekilde sıkılacağı gösterilmiştir. Mesela burada metrik 12 civataların ilk olarak 55 Nm ile yukarıdaki sıralamaya göre sıkılacağı ve 55 Nm'nin yanındaki bu küçük sembolde de yeni civata kullanmamız gerektiği belirtiliyor. Rakamların yanındaki bu sembollerin de ne anlama geldiği aşağıda açıklanmıştır. İlk sıkma işleminden sonra tüm civataların 90 derece yine aynı sıralama ile döndürüleceği, daha sonra da yine 90 derecelik bir dönüş yapılarak civataların sıkılacağı gösterilmiştir. Şimdi benim montajıma dönecek olursak ben eski civataları kullandım çünkü kitapçıkta minimum ve maksimum aralıkları verilen bu yüksek dayanımlı civataların uzunlukları maksimum değerlerini aşmayıp hatta minimum değerleri yani 102 mm'ye çok yakın olduğundan herhangi bir değişime gitmedim. Bilgi kağıdında ilk olarak 55 Nm ile sıkılması söylense de ben biraz daha sağlıklı olması adına
Tüm cıvataları yine yukarıdaki gösterilen sıralama ile ilk olarak 25 Nm ile sıkıp birinci kademeyi tamamladım. Bekleme yapmadan aslında ilk başta yapmamız gereken ancak ben kapağın daha düzgün oturması adına uyguladığım 55 Nm'lik torku ikinci sıkma işleminde uygulayacağım. Görseldeki sıralamaya göre tüm cıvataları 55 Nm ile torkladıktan sonra artık 90 derecelik açılı sıkma işlemine geçebiliriz. Temu'dan aldığım bu açılı sıkma aletiyle birazdan nasıl rezil oluyoruz? Hadi gelin birlikte bakalım. Bu gördüğünüz işe yaramaz açılı sıkma aleti maalesef anahtarı çevirmemize rağmen uygun açıyla dönerek sıkma derecesini göstermediği için işimize yaramadı. Yüksek torklarda mı acaba işe yaramadı diyerek daha düşük torklu uygulamalarda da denedim. Ancak malzemenin yeri çöplükten başka bir yer değil. Hırdavatçıları vesaire de gezdim ancak bulduklarım bu üründen olduğu için almak istemedim. Çok fazla vakit kaybetmeden bir telefon kullanarak pusula ve açı ölçer uygulamalarıyla da çözüm üretmeye çalıştım. Lakin bunlardan da verimli sonuç alamayınca çözümü klasik yöntemlerde buldum. Kalınlığı biraz fazla olan bir kağıt alarak bunun ortasını kullanacağımız ara kolun çapı kadar deliyoruz. Daha sonra bu kağıda 0, 90, 180 ve 270 derecelik çizgilerle aksları oluşturdum. Bu çizgiler üzerinde hareket edecek ibre için de kullanacağım bits lokma ucuna tahta kaşığı uygun açıda keserek Japonla lokmanın yan tarafına yapıştırdım. Referans olarak kullanılacak kağıdın da kaymaması adına arka tarafından çift taraflı bant ile kesinlikle yapıştırılması gerekmektedir. İlk denemeyi yapmak için sıkılması gereken birinci cıvatanın bölgesine bu teçhizatı kurarak oluruna şöyle bir baktım. Sıkma işlemi devam ederken sıralamaya özellikle dikkat etmeniz gerektiğini bir kez daha belirterek sıkma kademeleri arasındaki sıkma işleminde yaklaşık 5 ila 10 dakika bekledim. Hatta bazı conta setlerinde birinci kademe sıkıldıktan sonra 15 dakika bekleyin, motoru belli bir dereceye kadar ısıtın gibi uyarılar da bilgi kağıdında mevcut olabiliyor. Ancak her bir sıkma kademesini uygularken cıvataların sıkım işlemini de sıralamaya göre bekleme yapmadan bitirmek gerekiyor ki kapak üzerinde herhangi bir deformasyon gerçekleşmesin. Üçüncü kademe sıkma işlemine geçtiğimde ise artık epey zorlandığımdan bir T-kol ve profil boru kullanarak sıkma işlemine devam ettim. İkinci tur 90 dereceyi de cıvataya uyguladıktan sonra artık kapağın metrik 12 cıvataları olması gerektiği gibi uygun tork ve sıralamada sıkılmış oldu. Bu arada açılı ve torklu sıkma işlemlerinde Alman araçlarında tolerans %3, Japon grubunda bu değer %5'e kadar çıkabilmektedir. Kapağın sıkılması sırasında meydana gelebilecek hata payını oranlarında verdikten sonra silindir kapağının ön tarafında bulunan 4 adet metrik 8 cıvatanın da uygun torkta sıkılması gerekiyor. Bu bölüm ana cıvatalardan sonra olacağı için öncesinde ilk olarak asla bunları sıkmıyoruz. Kapak cıvatalarını sıkarken vücudumda oluşan yorgunluk ve bits ucun cıvatayı sıkı tutmaması sebebiyle daha ilk cıvatayı yerine tutturmak isterken cıvata düşerek paletin arasından zincir kanalına doğru bir yerlere gitti. Cıvatanın buraya düşmesiyle gözümde karterin açılması, ön zincir kapağının sökülmesi, hatta duruma göre kapağın tekrar sökümü gibi bir sürü iş yükü film şeridi gibi geçti. Bununla beraber çok hızlı bir şekilde psikolojik olarak çöküşe de uğruyorsunuz. Şaka olmadığını belirterek yerde 15 dakika yatarak hayatı sorgulamaya devam ettim. Kafayı topladıktan sonra hırsız mıknatısı alıp ilk başta göremediğim ancak daha sonrasında bir kısmını görerek düşen cıvatayı çıkartmaya çalıştım. Bu arada ben cıvatayı bulmakla uğraşırken zincir seti hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere restorasyon sponsorumuz Febi veya Swag'da zincir palet seti mevcut olmasına rağmen ben Mercedes'in zamanlama mekanizmasının ömürlük derecede çok sağlam olduğunu bildiğim için ayrıca ilk başta kapak söküm işlemlerine vesaire girmeyeceğimi düşünerek kendilerinden bu ve bunun gibi bazı parçaları talep etmedim. Bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra yaklaşık 15 dakikalık bir uğraşın sonucunda cıvatayı düştüğü yerden alabildim. Metrik 8 4 adet cıvatayı yerine yerleştirdikten sonra 18 Nm ile tercihen ortadan dışa doğru sıkarak birinci kademe sıkma işlemini yaptım. Cıvatalar uygun torkta sıkıldıktan sonra gördüğünüz gibi baş kısımlarına koyduğum 90 derecelik işaretlerle tek tek ikinci kademe sıkma işlemini de kazasız belasız gerçekleştirdim. Cıvataların konumu ve işaretlenmiş haline de bu şekilde bakabilirsiniz. Hatırlarsanız birkaç somun ve cıvata kullanarak zincir palet pimini çıkartmıştık. Bu noktada ise pimi yuvasına sökerken kullandığımız cıvata ile çakarak oturtulmasını sağladım. Artık bu noktadan sonra yavaş yavaş sona yaklaşırken aslında üzerinde durulması gereken ve kimsenin tamirini veya temizliğini detaylı şekilde yapmadığı hidrolik iticilerden de bahsetmek lazım. Buradaki konu çok derin olduğundan ana fikirden dağılmaması adına çok kısa özet geçecek olursam
Detayları hidrolik iticilerin videosunda konuşuruz. Tüm iticileri montajlamadan önce ilk olarak kontrolünü elle bastırarak rahatlıkla yapabiliriz. 16 adet iticiden yaptığım kontrolde 3 tanesinin içindeki yağı tutamadığı, elle bastırınca yağ giriş deliğinden geri attığı görülmektedir. Bu da tabii ki subapların az açılması, çok az da olsa performans kaybı ve itici sesi denilen daha önceden de üzerine çok yazıp çizdiğimiz istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Elbette bunların kısmen tamiri veya temizlikle kurtarılması mümkün. Ancak benim 3 adet bozuk olan iticiden bir tanesinin kurtarılması mümkün olmadığından bunları da yenilemeye karar verdim. Tekli olarak sadece e-ticaret sitelerinde satılsa da yedek parçacılarda 8'li set halinde satılan bu hidrolik iticilerden bir set yani 8 adet INA marka satın aldım. Bu arada üzerinden çıkanlar da reklam olmasın ama INA marka iticilerdir. Eski çıkan iticilerin içinden en iyi 8 adedini seçerek bunları emme valfleri için ayırdım. Sıcağa daha çok maruz kalacakları ve valf sapındaki uzamanın nispeten daha fazla olduğu için yeni aldığım iticileri egzoz hattındaki valflerde kullanmaya karar verdim. İticilerin temizliği güzelce yapıldıktan sonra silindir kapağı üzerindeki tüm iticilerin yuvalarını güzelce yağlıyoruz. Kapak yıkamadan çıktığı için bu noktalar kuru olduğundan yağlamanın önemini ayrıca anlatmaya gerek yok. İlk olarak emme valflerinin iticilerini tekrardan yağlayarak yuvalarına yerleşimini sağladım. Montaj sırasında ve sonrasında iticinin yuvaya rahat bir şekilde çok düşük toleransla girmesi ve elle çevrilince de rahat bir şekilde dönebilmesi gerekmektedir. Tüm iticilerin montajını yaptıktan sonra artık eksantrik milinin montajını yapabiliriz. Zincire ve eksantrik dişlisine koyduğumuz işaretleri referans alarak zinciri kasnağa geçirip kapak üzerindeki yataklarına uygun şekilde oturtturdum. Tabi bu aşamada krank kasnağının da 20 derecelik açıda durmasını daha önceden ayarlamıştık. 5 adet eksantrik yatağını da bildiğiniz üzere uygun sıralama ile 1. silindirden 4. silindire doğru dizmiştik. Sıralamayı bozmadan hepsinin yağlamasını yaparak bunları da dikkatlice muyluların üzerine yerleştirdim. Kapaktaki sıkma işlemi kadar bu eksantrik milinin sabitlenmesi de çok önemlidir. 5 adet yatağı sırasıyla 1'den 5'e kadar numaralandırırsak sıkma işleminin sırası 3, 1, 5, 2 ve 4. yatak olacak şekilde yavaş yavaş yapılmalıdır. Sıkma işleminde eksantrik mili yataklardan bastırılıp bazı subapları açmaya zorlayacağından dengesiz bir sıkma işleminde döküm metoduyla yapılmış eksantrik milini kesinlikle kırarsınız. Tüm civataları uygun sıralama ile elle tutturduktan sonra bir akülü vidalamayı alarak en düşük tork ayarında yatakların civatalarını hızlıca sıktım. Daha sonra bu civataları kesinlikle bir tork anahtarı kullanarak aynı sıralama ile 21 Nm ile torkladım. Bu işlemlerden sonra emme hattının eksantrik mili sorunsuz şekilde montajlanmıştır. Şimdi sıra geldi diğer külbütör sistemine ait parçaların montajına. Yeni alınan hidrolik iticileri buradaki yuvalarına emme sistemindeki gibi aynı şekilde yağlayarak yerleştirdim. Hepsinin rahat bir şekilde döndüğünden emin olduktan sonra eksantrik milini yaklaşık olarak uygun açıda silindir kapağındaki yataklarına yerleştirdim. Tüm muyluları da ufaktan yağlama yaparak yatakların yerleşimine geçiyorum. Buradaki işlemlerin de diğer eksantrik milindeki gibi aynı olduğundan üzerinde fazla durmayıp sıralamaları karıştırmadan yatakları yerleştirdim. Sıkma sırası 3, 1, 5, 2 ve 4 olacak şekilde cıvataları sırasıyla çok düşük bir torkta sıktım. Bu işlemin ardından 21 Nm ile sıralamayı bozmadan 10 adet cıvatanın sıkma işlemini gerçekleştirerek eksantriğin montaj işlemini tamamladım. Zincir dişlisini de eksantrik miline montajlayabilmek için hem bizim koyduğumuz işarete halkanın denk gelmesi hem de kasnağın üzerindeki pim yuvasının eksantrik milinin alın kısmıyla eşleşmesi gerekiyor. Bunun için 30 numaralı bir anahtarla eksantrik milini döndürerek açısını kasnağa göre ayarlayıp birkaç cıvata ile yerinden sabitledim. Bu cıvatalar da ilk olarak 20 Nm ile torklanıp sonrasında 60 derece açıyla döndürüleceği için ilk olarak torklamasını yapıp daha sonra bu işe yaramaz açılı sıkma aletini tekrar denedim. Yine sonuç alamayınca kalabalık etmesin diye icabına bakıp cıvataları da sabitleyici kullanarak 25 Nm ile torkladım. Dilerseniz bu cıvatalar tors başlı 6 köşeli olduğundan her iki köşe arası 60 derece olup bu şekilde de açılı olarak sıkabilirsiniz. Ama çok takmayın, sanayide silindir kapak cıvataları hariç geriye kalan tüm cıvatalar elle sıkıldığı için bizim bu kadar takıntı yapmamız sanayide gördüğümüz muamele karşısında sinir stresimizi artırabilir. Paleti iten ve zincir sesini doğrudan etkileyen bu gergiyi de hemen devirdaim pompasının arkasındaki yerine takıp 80 Nm ile sıkarak gerginin montajını yaptım. Ancak montaj işlemi bitmedi çünkü gergi söküm aşamasında da bahsettiğim gibi iki parçadan oluştuğu için iç kısımdaki yayı sıkıştıran alyan başlı cıvatayı da
40 Nm ile torklayarak gerginin montajını tamamen bitirmiş oldum. Aslında öncesinde de taksak olurdu ama çok fark etmediği için iki eksantrik arasındaki üst paleti de yerleştirip 2 adet cıvatasını 10 Nm ile torklayarak buradaki işlemi de tamamladım. Yavaş yavaş sona yaklaşırken crank milini 5-6 kez çevirip herhangi bir sıkışma veya anormal ses var mı bakmak için bujilerin hepsini söktüm. İticiler yeni, subaplarda kaçırma yok. Bir de üstüne kompresyon eklenirse döndürmek epey zor olacağından bujileri sökmek istedim. Zincir paletlerinin de yağlamasını döndürme veya ilk çalışma öncesinde ihmal etmemenizi öneririm. Aslında bu paletlerin montaj öncesinde özel yağı vardı ama elimdekinin son kullanma tarihi geçtiğinden normal motor yağı ile yağlayarak işlemini tamamladım. Crank milini döndürmeye başladığımda dönüşün sorunsuz olduğunu gözlemledim ve ta ki işaretler denk gelene kadar döndürme işlemine devam ettim. Bu dönüş işlemi gerçekleştirilirken işaretler hiçbir şekilde denk gelmezse zamanlama sisteminin montajında hata olduğu gibi motorun sente atlaması durumları da söz konusu olabilir. Videonun başında anlattığım gibi crank kasnağı pozisyonu ayarlandığında işaretlerin ve sabitleme pinlerinin birbirine denk gelmesi gerekmektedir. Yaptığım kontrollerde bir soruna rastlamayınca ön zincir üst kapağının da montajına geçiyorum. Söküm öncesinde çok kirli olan kapağı bu şekilde takmak istemediğimden ötürü hem termostat gövdesini hem de kapağın temizliğine geçiyorum. Buradaki yağların kabasını bir bez ve temizleyici ile aldıktan sonra termostat gövdesi üzerindeki parçaların sökümüne ve temizliğine geçiyorum. Tüm sıcaklık sensörlerini uygun lokma ile söktükten sonra termostatı tutan cıvataları da gevşetip parçayı yerinden çıkarttım. Bu parçaları tazikli suyla yıkayarak kirlerin büyük bir kısmından arındırmaya çalıştım. Yapılan temizlikten sonra ince detayları ve conta yuvalarını tel fırça ile kazıyarak temizlemeye çalıştım. Kapak üzerindeki inatçı kirleri de yine tel fırça ile temizleyerek kapağın tertemiz olmasını sağladım. Kapağın arka tarafında bulunan ve su ile yağın karışmasını engellemede çok büyük rol oynayan eskimiş contayı da yerinden çıkarttım. Gerekli maskelemeleri yapıp kapağın alüminyum gri rengine boyama işlemine başladım. Boyama işlemini güzelce yaparak kurumaya bıraktıktan sonra aynı işlemi termostat gövdesine de yapmak için buranın da maskelemesini yaparak boyamaya başladım. Atılan boya kuruduktan sonra kapağın montajı için oturma yüzeylerine sıvı conta uygulaması yapmamız gerekiyor. Bu noktada da flanş bağlantı silikonunu kullanarak yüzey uygulamasını uygun miktarda gerçekleştirdim. Parça numarasına göre orijinal contayı da buraya takarak O-ring gresiyle ufaktan yağladım. Conta sertleşmeden kapağı motor üzerindeki yerine yerleştirerek cıvatalarını hızlıca takarak hafif şekilde sıktım. Metrik 6 cıvataları 10 Nm, metrik 8 cıvataları da 25 Nm ile torklayarak kapağın montajını gerçekleştirdim. Termostat gövdesinin montajından hemen öncesinde termostat değişimi yaptığımı da belirtmek isterim. Aracım için uyumlu olan bu gördüğünüz Febi marka 36462 numaralı ürünü kullandım. Eski termostat çalışsa dahi soğutma sistemi komple elden geçeceği için değişimini yapmakta fayda var. Gönderdikleri bu ürün için Febi'ye teşekkür ederek termostat kütüğünün montajını da yapmaya devam ediyorum. Kapakta olduğu gibi 10 ve 25 Nm ile cıvataları torklayarak montaj işlemini bitirdim. Bu işlemler sürecinde ara ara motor üzerinde yapılan devir daim, radyatör hortumları, manifold, karter gibi parçalarında revizyon işlemlerini gerçekleştirdim. Bu parçaların restorasyon işlemlerinde de ara ara silindir kapağının sökük veya montajlanmış olduğunu görebilirsiniz. Bundan dolayı sonraki videolarda bu bölümleri izlerken silindir kapağı tekrar mı söküldü, toplamamış mıydın gibi soruların cevabını şimdiden vereyim. Ayrıca silindir kapağının montajından sonra külbütör kapağı, emme ve egzoz manifoldlarının da montajıyla ilgili daha anlatacağım çok şey olduğu için onları da başka bir videoda montajlayacağız. Umarım bu uzun videoda bu işi yapmak isteyenlere tüm detaylı bilgileri aktarabilmenin yanında tamir videolarını izlemekten keyif alan siz değerli takipçilerimin de beklentisini karşılayacak gereksiz konuşma ve faydasız bilgilerden uzak, keyif verici bir video olmuştur. Sadece senaryosunun 3 gün sürdüğü, düzenleme ve videoda gösterilen işlemlerin çok daha fazla zaman aldığı, çekimlerin mümkün olduğunca detaylı yapılması inanın gerçekten zor. Umarım emek ve harcanan zamana bir beğeni ve teşekkürü eksik etmezsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.